biraz önce ses yoktu. Şimdi sesi açtım. Tekrardan merhaba. Yeni bir yöntemle, yeni bir yayınla tekrardan birlikteyiz. Bu yayınlarda yollamış olduğunuz yorumları, merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Yeni bir konsept benim için de. Burada hepsini tek tek okuyacağım ve bunları cevaplayacağız arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. 3 ay önce yollamış olduğu bir mesaj var. Bir bakayım bir dakika. Berra 8143. Merhaba demiş. Saçımda boya yok. Kumral. 20 volüm 9.7 ile buna benzer bir yek yakalayabilir miyim? Çok turuncu olmasın, çok da yıpranmasın demiş. Hemen bakıyorum. Evet, 9.7 ile bu rengi yakalayamazsınız. Çünkü bu videoyu izlerseniz zaten videoda 8.77 ile boyamıştık. 9.7 buradaki videodaki renge biraz daha açık kalacaktır ve çok belirgin olmayacaktır. Ama şöyle çok turuncu istemiyorsanız, soft bir bakır istiyorsanız 9.7-20 volümle güzel bir renk yakalanabilir. Evet, başka bir soru var. Hemen bakıyorum. Evde saç boyası yaptım. Onun üzerine saçların balyaj olur mu? Tabii. Saç boyasının üzerine balyaj olur. Evde boyanmış. Ama hangi renk boyandığı çok önemli burada. Mesela çok koyu kahveler boyandıysa evde balyaj yapmak zor olabilir. Bir yorum daha var. Merhaba efendim. Evde saçlarımı boyadım. Onun üzerine balyaj yaptırabilir miyim? Yine aynı kişiden birkaç kere yollamış. Hemen geçiyorum. Arapça sorulmuş bir yorum var. Hemen bakıyorum oradan. Bir yandan da onu çevirmeye çalışıyorum. Evet, demiş ki muhteşem. İnşallah yazmış. Teşekkür ederim. Bir başka yorum var. Hemen ona bakıyorum. Evet arkadaşlar bazı videolarda bu çok esmer, işte bu esmerse ben Arap'ım gibi yorumlar yapılmış. Arkadaşlar videoda kullandığım kişiler e, esmer aslında ama tabii öyle çok simsiyah esmer değil. Yani zenci değil bir kere. Bunu söyleyebiliriz burada. Şöyle bir yorum gelmiş. Bu kız esmerse daha koyu ten rengi olanlara ne deniyor? Biz siyahi miyiz? Biz siyahi isek siyahiler aslında ne? Daha koyu ten rengi olanlara nasıl bir saç önerirsiniz? Öneriniz var diye bir yorum gelmiş. Şimdi şöyle, yani herkesin teni tabii ki birbirinden farklı ama yani genel olarak esmerler var. Bir de sarışınlar var. Tabii buğday tenliler, işte kumral olabilir ama bunlar tabii çok spesifik. Yani herkesin ten rengi tabii ki birbirinden çok farklı. Biz genel olarak burada esmerlere bir fikir olsun diye bu videoyu çektik. Videodaki kız sarışın değil, kumral da değil arkadaşlar. Esmer ama öyle kopkoyu bir teni, kopkoyu bir saçı yok. Ee, Buna şöyle denilebilir. Buna benzer renkler esmerlere yakışır. Ee, Mesela nedir esmerlere en çok yakışan renkler? İşte karamel renkler. Ee, Ondan sonra tarçın renkleri, karamelin tonları, işte sıcak bejler mesela altınla bejin karışımı olabilir. Bunlardan destek alıyoruz. Ya da işte kahve çikolata renkleri olabilir. Biz bu renkte yanılmıyorsam çikolata, bal ve tarçını karıştırmıştık. Tabii bunların ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Yani herkesin ten rengine göre, zemin rengine göre farklılık gösterebilir. Bunlar olabilir. Yani
İlla bu renk size yakışacak diye bir kayda yok. Ama buradan ilham alınarak benzer renklerle saçlarınızı daha yumuşak hale getirebilirsiniz. Daha ışıltılı bir sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yoruma geçiyorum. Ne demiş? Rusça bir yorum var. Hemen bakıyorum. Evet, biraz karışık olmuş. Lütfen söyleyin bana, büyük ağaç ve kırmızı çizgi uygulamasını depresyonda bir kişinin yapması mümkün müdür? Şimdi şöyle, bu muhtemelen doğru çevirmemiştir. E, Çeviriler bazen saçma sapan şeyler çevirebiliyor. Ama bu videoyu yorumlayabiliriz. Burada Ekin Su'nun saçlarına balyaj yapmıştık. Onun saç rengi de 5 5,5 bazında bir saç. Ee, Bunun üzerine biz çok aykırı bir ton çalıştık arkadaşlar. Yani yaklaşık kaç ton açıktı? 3, 8, şöyle denilebilir. 5,5 bazındaydı saç. Biz 10 ve 11 bazında bir sarı yaptık. Bunu da tam emin değilim. O videonun açıklamalarında detayları yazıyor. Sandre ve bebek sarısını karıştırarak yapmıştık arkadaşlar. Ama şöyle, kendi saç rengi biraz koyu kaldığı için geçişlerini biraz daha yüksek yaptık. Yani 7 bazına falan yaklaştırdık ki aradaki o 7 ile 10 bazında bir sarı birbiriyle daha uyumlu olur diye geçişini normalde kendi ana renginden çok farklı yapmayız. Geçişleri işte saç 5 numaraysa 5 numarada yaparız ya da işte 6 ise 6 numarada yaparız ana rengini. Ama biz burada biraz açtık. Açmamızın sebebi de yapmış olduğumuz sarının derinliği çok yüksek. Yani 5 bazında bir saça siz 11-12 bazında derinliğinde bir sarı yaparsanız çok fazla kontrast olur ve çok estetik görünmeyebilir. O yüzden biz ana rengini de biraz yumuşattık. Onu da geçişle yaptık önce. Arada kalanları da tonelle yapmış olduk. Buradan arkadaşımıza da selam yollayalım. Çünkü çevirirken yorumunu tam anlayamadık. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum. Evet. Burada böyle de bir Arapça yorum var. Hemen onu da çevireyim. Balyaj videomuzun altına yapılmış. Çok teşekkür ederim. Video çok ilginç ve faydalı demiş. Ben teşekkür ederim izlediğin için. Fayda sağladığına çok sevindim. İngilizce var. Çok güzel demiş. Butterfly saç kesimi videosuna yorum yapmış. Çok teşekkür ederim izlediğin için. Evet, şimdi burada bir başka yorum var. En çok izlenen videomuzla alakalı arkadaşlar. Burada da balyajın detaylı videosunu çekmiştik çok uzun zaman önce. Bu video hakkında size biraz bir şeyler anlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz bu videoyu çok hızlı çektik. Böyle bir öğlen başladık, akşamüstü falan zor bitti böyle. Hızlı hızlı çekip. Yani paylaşacağım hiç aklıma gelmezdi ama sonra bir editledim falan. Hatta bazı yerleri videonun eksik yani. İşte görüntü alırken bazı eksiklikler yaşadım falan. Ama sonra en can alıcı yerlerini videoya ekleyebildik. Detaylı video, balyaj videosu yaparken. İlk videolarımdan biridir. Çok sevildi. Bayağı 1 milyondan fazla izlendi bu arada arkadaşlar bu video. Balyajla ilgili bilgilerini pekiştirmek ve balyaj hakkında daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlar bu videodan bayağı faydalanacaktır. Evet, şimdi bu yorumu okuyalım. Arkadaşımız ne demiş? Hemen bakıyorum. Kral, 30 dakika cila bekleme olayını pek anlamadım. Bir de biz geçiş yaptıktan sonra cila yaparız. Hep sen tam tersini yaptın. Artı saç koyuydu. O yüzden de 5 numara ile geçiş yaptın. Açık kumrallarda daha farklı geçiş boyası kullanıyorsun. Sanırım bir de Fast Light'tan sonra gelen saç koyu düştü biraz. Sonuç güzel oldu. Eline sağlık. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi şöyle 30 dakika bekletmemin amacı şu. O saçın videosunu izlerken zaten çok net fark edilecek bir şey var. Saç daha önce boyanmış. Çikolata rengine boyanmış arkadaşlar.
Ve bu çikolata rengini açarken biz tam böyle tertemiz bir renk açamadık. Ee, Ve çok yıpranmasın diye de çok yüklenemedik. Dipleri de doğaldı, boyasızdı. Tekrar dip boyası yapmadım. İşte o uzamış olan yerle ucundaki çikolataya boyanmış renk arasında farklılıklar falan oluştu. Şimdi cila normalde en fazla 10 dakika, en fazla 20 dakika bekler. Ee, Ben genelde 10 dakika bekletirim ama bu çalışmada saç biraz farklı bir zemine sahipti. O yüzden 30 dakika beklettim. Buradaki amacım da şuydu arkadaşlar. Normalde doğal saçı siz 30 dakika bekletirseniz aradaki renk bozulur. Yani o kahve ise mesela doğal saçı 30 dakika 10.46 ile siz bir toner yaparsanız o saçın arası turuncu olur. Yani bozulur. Ama boyalı zeminde işler böyle olmuyor. Ne oluyor? İşte boyayı açma gücü çok az oluyor ya da açamıyor. Belki sadece biraz yumuşatabilir ve biraz ona güvenerek ve o sarıya da tonu olabildiğince yükleyebilmek adına normalden çok daha fazla beklettim. 30 dakika beklettim. Yani 20 dakika beklerdim normalde. Bir 10 dakikada ekstradan bekledik. 30 dakika bekleyip sanki o sarı açılmış olan yerleri boyamışım gibi kusursuzlaşsın diye 30 dakika beklettim. Ama bu her saçta yapılacak bir durum değil. Burada yapmamın amacı saç zemini boyalıydı ve güzel açılmadığı için o açılmış paketteki renkleri daha güzel tonlayabilsin diye 30 dakika beklettim. Şimdi bir de diyor ki neden 5 numarayla geçiş yaptı? Şimdi arasında 5 ton fark var. Şaşırman çok normal. Ama şöyle bir düşünelim. Dipleri boyasız ve zemin rengi 5 bazında. Şimdi ben bunu 6 bazında bir geçiş yaparsam ya da 7 bazında bir geçiş yaparsam kendi rengi biraz kırılacak. Ama ben kırmak istemedim. Çünkü uzadığında da kendi saçı doğal kalsın ve boya ihtiyacı olmasın istedim. Yani boyalı zemine çalıştım ama aslında ben burada modelin saçını kendi öz saçının üzerine yapılmış bir şekilde devam edebilmek için böyle bir yol izledim. Kendi saçı 5 bazındaydı. Ben de 5 bazında geçiş yaptım. Tamam sert olabilir. İzlerken insanlar videoda aha sarı gitti falan gibi böyle korkulara kapılıyor ama hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten saç ıslak. 10 volüm bitkisel boya ve çok az bekliyorsunuz. Yani 10 dakika bekliyorsunuz sonra 5 dakika sonra 5 dakika daha. Çok sorun olmuyor. Sadece burada bilinmesi gereken bir şey var. Geçiş nasıl yapılır? Geçişin nasıl yapıldığını biliyorsanız çok da endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. 5 olur, 6 olur, 7 olur. Ya en koyu zaten 5 bazında geçişler yapıyorum. Burada saçın zemini koyuydu. Daha açık bir zemin yapıp rengi bozmak istemediğim için 5 numarayla geçiş yaptım. Evet. Fastlight'tan sonra gelen saç koyu oldu diyor. Ya onu anlayamadım. Tekrardan videoyu izlememiz gerekir ama ona bakarız tekrardan. Koyu düştü biraz ama sonuç güzel oldu. Eline sağlık. Teşekkür ederim izlediğin için arkadaşım. Şimdi şöyle. Fastlight'ı ince ince paketlediğimiz için zar tutan diyorum mesela videoyu izlerseniz orada daha net anlayacaksınız. Zar tutanlar. Ne demek zar tutan arkadaşlar? Yarım santim kalınlığında bazen de yarım santimden daha ince almış olduğum tutanlar demek. Krepesiz, zigzagsız, dikişsiz. İlk ince alıyorum, paketliyorum. Ne oluyor? Çok ince aldığınız paketler çok daha açık oluyor. Dolayısıyla normalde siz 10.46 bile yapsanız saçın ön tarafları 11.4, 11.46 gibi oluyor. Yani öndeki açık olmasının sebebi bu. Aslında her yere aynı tonu uyguluyoruz ama paketleme sisteminde Fastlight'ı daha ince paketlediğim için diğer aradaki o kontrastlı balyajın arasındaki tonla farklılıklar olacaktır. O yüzden açık gelmiş olabilir ki zaten açık olsun diye de öyle paketledik. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum. Evet, Butterfly videosuna bir yorum gelmiş. Ya bu modeli ben de yaptırmak istiyorum ama benim saçlarım kabarıyor. Bu model uygun olur mu? Demiş. Şimdi şöyle, bu bizim en çok sevdiğimiz modellerden biri. Butterfly, kelebek saç kesimi. Acayip severek kesiyorum arkadaşlar. Ya bunu ne zamandır kesiyorum biliyor musunuz? Pandemiden sonra hemen başladık katlı saçlar kesmeye. Öncesinde hep düz saçlar keserdik. İşte
Biraz belki düz kahkül yapardık ya da ucuna hafif katlar yapardık falan ama artık katlı kesiyoruz. Uzunca bir süredir katlı kesiyoruz pandemiden beri. Şimdi bu saç kalın telli saçlara da uyarlanabiliyor. Saçları kabaran insanlara da uyarlanabiliyor. Ama daha çok ince telli saçlarda daha güzel bir sonuç veriyor. Neden? Şimdi Butterfly'da ön kısımlarında şu kahkülün bitim noktasından itibaren katlar var. Ne oluyor? İnce telli ise saçınız oradaki o hareket saçınızı daha hareketli ve daha havalı gösteriyor. Güzel oluyor. Ama eğer saçlarınız kabarıyorsa Butterfly yine işinize yarayabilir. Nasıl yarayabilir? Şimdi kabarık, kalın telli bir saç hayal edin. Ve uzun olsun mesela. Şimdi bu saç basılacaktır ve ağırlık yapacaktır. Butterfly'da katlar kestiğinizde saç hemen hafifleyecek ve daha kolay şekil alacak. Hatta hiçbir şey yapmadığınızda bile bazen güzel olabiliyor. Bence yaptırabilirsin. Kabaran saçlarda çok kısa derin katlar yapılmamak şartıyla kullanılabilir. Yaptırabilirsin. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum. Bakıyorum. Evet, demiş ki Selam Usta, bu tarz boyayı evde yapmamız için tarif eder misin? Ne almamız, nasıl yapmamız lazım? Tabii senin yaptığın gibi olmaz ama yine de denemek istiyorum. Teşekkürler demiş. Tabii ki denenebilir ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Unutmayın ki burada yapmış olduğumuz bütün işlemler profesyonel işlemler. Yani insanların evde yapmak istemesini çok tabii olarak anlıyorum. Yani çok normal bir durum. Herkes kuaförde yaptıracak diye bir durum yok. Kendi denemek isteyenler oluyor. Ee, Kolay görüyor mesela bazen yapabilirim diye bakıyor insanlar ama balyaj işlemlerinde ve saç kesim işlemlerinde arkadaşlar kişinin kendine yapması biraz zor. Yani ama bir arkadaşınızla birlikte, biriyle birlikte yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Ya işte sen kendine paket atman zor olur. Ha, yapan yok mu? Var tabii ki ama şimdi buradakiyle birebir aynı olma şansı yok arkadaşlar. O krepenin atılışı, zigzag tutamlarının oturtulması, işte un sürülmesi, yedirilmesi falan. Ya bir kere saçın arkasına nasıl paket atacak kişi? Bunlar zor şeyler. Ama videoyu birlikte bir arkadaşınızla izlerseniz buna benzer yakın bir yansıma elde edebilirsiniz. Ne yapmak gerekiyor? Şimdi bu esmerler için ışıltılar. Bu kıza da acayip linç geldi arkadaşlar. Bu kız esmerse biz neyiz falan gibisinden. Bu kız sarışın değil. Bir kere orada hemfikir olalım. Ee, Koyu buğday tenli bir kız ama sarışın değil. Dolayısıyla bu kıza yapılan şeyler esmerlere de yakışır. Yani bu daha bunda da galiba tarçın yansımalı bir bej bal rengi yapmıştık. Bu esmerlere yakışır arkadaşlar. Evet, bunu evde nasıl yaparsınız? Öncelikle bir açıcı almak gerekiyor. Ben Blond Me tercih ediyorum arkadaşlar. Bir açıcıya ihtiyacınız var. Açıcıyla aynı marka olacak bir oksidasyona ihtiyacınız var. Daha sonra krepe atmak için bir tarak, folyo. Bunlarla saçı paketleyeceksiniz. İşte süreleri var. 45-55 dakika, 60 dakika arası bekliyor her bir paket. Duruma göre ilk atılan paketle son paket arasında bir zaman geçiyor. O zamanı da aklınızda tutup ya da bir yere yazıp kontrollü bir şekilde yapmak gerekiyor. Yine de dediğim gibi kişi tek başına balyaj çalışması yapmamalı. Doğru değil arkadaşlar. YouTube'da korkunç videolar var yani. İnsanlar saçlarını ciddi yapıyorlar. Bunlar profesyonel ürünler yani. Evde kendinizi ameliyat etmeniz gibi bir şey yani. Öyle bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor bunlara. Çocuk oyuncağı değil. Son derece profesyonel şeyler ama yine de tercih sizin. Yapmak istiyorsanız sizin kendi kararınız. Biz burada doğru olan şeyleri anlatmaya çalışıyoruz sadece. Paketler yapıldıktan sonra bir geçiş boyasına ihtiyacınız olacak. Geçiş boyası da kendi ana rengimizin tonuyla e, diyelim ki saçımız koyu kumral, ana renk koyu kumral, yanına da bir tane küllü renk eklemek gerekiyor. Onun da derinliği yine koyu kumral olmalı. Yani ana renk 6.0 ise yansıma rengi 6.1 gibi. Ama Igora'da 6.1 küllü değil arkadaşlar, Sandre. O yüzden o bir
Schwarzkopf ve diğer markalarda birbirinden ayrışıyor. Bilginiz olsun. Schwarzkopf'ta 21 ya da 12 olarak geçiyor. Onu da buradan belirtelim. Geçiş boyasına ihtiyacınız var. Geçişin nasıl yapıldığı videolarda var. Oradan izlenebilir. Geçişi yaptıktan sonra saç durulanır tekrardan ve tonlama yapılır. Biz burada çok karışık renklerle tonlamalar yapıyoruz. Çok fazla boya karıştırmak istemiyorsanız buradaki rengin karşılığı diyebiliriz ki, yani şu an tam rengi hatırlamıyorum. İşte 965. Nedir 965? Ana rengi açık sarı, birinci yansıma rengi çikolata, ikinci yansıma rengi altın. Böyle bir renkle üzerine tonlama yapılabilir arkadaşlar. Balyaj böyle olur. Esmerler için, balyaj için konuşacak olursak. Bu tarz ürünlere ihtiyacımız olacaktır. Deneyin, sonucu da bizle paylaşın. Merak ediyorum doğrusu. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum şimdi. Evet, bir tane İngilizce yorum var. Absolutely judges. Teşekkür ederim. Neredeyiz? Kesinlikle muhteşem demiş. Teşekkür ederim. Bir sonraki yorumda da evde kendimize bu işlemi yapabilir miyiz yoksa çok mu zor ya demiş. Şöyle arkadaşlar, bu da bir balyaj işlemi. Bu balyajı evde yapmak zor. Yine de bir arkadaşımızla birlikte denenebilir. Neden olmasın? Yapmak istiyorsanız belki elinizden bir şeyler gelir. Bu kadar çok paket atmadan da sonuç elde edebilirsiniz. Ne yaparsınız mesela? Ben burada 30 paketle, 40 paketle yaptıysam siz 15-20 paket atarsınız. Bazı yerlerine serpiştirirsiniz. Bir yansıma elde edilir. Ama bu kadar detaylı birebir yakalamanız profesyonellik gerektirir. Güvendiğiniz bir kuaförden destek almanızı öneririm. Çünkü bu videonun şablonunda biraz çizgiler çok farklı arkadaşlar. Arka tarafta kocaman piramitler falan var. Bayağı spesifik bir çalışma. Evde yapmak için biraz zor olabilir. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum. Evet, ne demişler? Merhaba, boyasız saç için önce renk açıcı sürüyorsunuz değil mi? Sonra da dip boyayla o renk açıcının rengini kırıyorsunuz. Peki öyleyse o saç o şekilde kullanılır mı? Artık uçlarda platin sarısı olmasını istediğimde renk açıcı sonrası oraya platin sarısı sürsem, sarısı mı sürmem gerek? Biraz karışık, anlayamadım. Şöyle yapıyoruz aslında. Doğal bir zemin üzerinde paketleme yapıyoruz. Paketleme yaptığımız esnada açıcı kullanıyoruz. Açıcı e, sarıyı nereye yapmak istiyorsanız oraya sarı yapma ilacıdır. Oryal olarak da geçer. Bununla açtıktan sonra saça tekrar renk vermeniz gerekiyor. Yani paketi yaptım o şekilde kullanayım diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü açıcı tek başına bir renk değil. Saçın içerisindeki kırmızı ve mavi pigmentleri çıkartmaya yarar. Açıcı. Yani saçın içerisinde ne kadar çok sarı pigment kalırsa mavi ve kırmızıdan arınmış o kadar temiz sarı olur. En temizi de platindir. Ama şöyle bir şey var. Yani koyu renklerde özellikle bunu o kadar kusursuz açmak kolay değil. O yüzden tekrardan renk geçmek ya da o çiğliği almak için bir toner geçmeniz gerekiyor. Tonlama yapmanız gerekiyor. Platin sarısı tek başına sürülmez. Mesela platin sarısı ne diyebiliriz? İşte 12-0. Şimdi balyaj yaptığınız saça 12-0 sürerseniz çok iyi sonuç almayabilirsiniz. Neden? Çünkü saçın içerisinde turuncu kaldıysa o onu temizlemez arkadaşlar. İçerisine biraz sandre koyabilirsiniz. Sandrenin içerisinde ne var? Lila var. O lila saçta kalmış olan kırmızılıkları, turunculukları biraz daha nötrleyecektir ve daha platin bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır. Yani önce paket yapılır,
Daha sonra da tekrardan sarılara tonlama geçilir. Evet, bir sonraki yoruma bakıyorum. Saçım acayip dalgalı ve kabarık. Böyle kesersem bir şey olur mu? Çok dalgalı ve kabarıksa bu modelin daha soft halini deneyebilirsiniz. Nedir mesela? İşte katlar gözden başlamaz da daha dudaktan ya da çeneden başlayabilir. O zaman bu sizin işinizi de kolaylaştırır. Kabarık ve dalgalı saçınızı daha kontrol altına almanızı sağlar. Nasıl olur mesela bu? Şimdi katman katman kesildiği için saçınızdaki var olan dalgaları biraz daha kolay kullanmanızı sağlar. Daha tetiklediği için dalgalar daha net bir şekilde düşecektir. Küçük bir şekillendiriciyle bunu çok daha rahat kullanabilirsiniz. Dalgalı ve kabarık saçlarda çok kısa olmamak şartıyla, katlarınız çok kısa olmamak şartıyla kullanılabilir. Çok fazla da kesiyoruz bu arada. Yani sonuçlar güzel oluyor. İnsanlar kabarık ve çok dalgalı saçın hacminden kurtulmak için de butterfly deniyor. Çok da güzel sonuç alınıyor. Bir sonraki yoruma geçiyorum. Evet. Bu kadar sık saçım olsa keşke. Gidip direkt yaptırırım. Balyaj videosu için gelmiş bu. Evet. Yaptırabilirsin ya. Çok saçın olmasa da olabilir yani aslında. İlla çok saç olacak diye bir kaide yok. Bazen renkler saçları daha sağlıklı gösteriyor arkadaşlar. Burada birkaç tane video var mesela. Öncesini koydum. Saç çok sönük ve cansız görünüyor ama işte o balyajdan sonra doğru renklerle renklendirilirse saçlar saçınız var olduğu halinden çok daha volümlü, çok daha havalı görünecektir. Yani saçınızın çok sık olmasına falan gerek yok. Deneyebilirsiniz. Çok güzel model olur. Bence yap. Bir sonraki yoruma bakıyorum. Hava sıcak, uzun saç sıcak oluyor. Arkadaşlar bu videodaki saçları izlerseniz anlayacaksınız bu arkadaşın ne demek istediğini. Çok güzel kısa saçlar var. Kısa saça alışınca saçı uzatamıyorsunuz. Hemen bir sonraki yoruma geçiyorum. Bu kız esmerse ben zenciyim sanırım demiş. Arkadaşlar bu kız esmer. Bu kızın başka videoları da var. Öyle bu videoyu çekerken ilk başta e, bilgisayarın kamerasından çekmek zorunda kaldık. iPhone'um kırıldı çekim esnasında. Kızı çok net gösteremedik. Bir de ışık da yetersiz olduğu için farklı açılardan görünüyor. Kız esmer gibi görünmüyor ama kız esmer arkadaşlar. Kendisine de sordum. Sen esmer misin, kumral mısın? Nesin sen böyle böyle yorumlar geldi. Esmerim dedi yani. Evet, diğer yoruma geçiyorum. Evet, boyayı neden ıslak saça sürüyorsunuz diye bir yorum var. Burada onu hemen göstereyim. Boyayı neden ıslak saça sürüyoruz? Arkadaşlar burada geçiş yaparken ıslak saça sürüyoruz ve tonlama yaparken ıslak saça sürüyoruz. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bir saniye bekleyeceğim. Geçiş yaparken ıslak saç üzerine yapmak var olan zeminin bozulmasını engelliyor ve daha kolay sürüldüğü için sarıyla zemindeki rengi birbirine daha blend, daha böyle geçişini sağlayabiliyoruz. Zaten dipte böyle bir duman efekti verdiğimiz için ıslak olması bizim için işe yarıyor. Tonlamada neden ıslak yapıyoruz? Saç tonlarken çok agresif bir boya olmaması gerekiyor arkadaşlar. Sadece sarılara ton vermeniz yeterli oluyor. Dolayısıyla saçın ıslak olması burada daha kontrollü bir renk çalışması yapmamızı sağlıyor. Dolayısıyla geçişte ve tonlamada ıslak saçlarda çalışıyoruz. Evet, bir sonraki yorum. Uzun ve geniş alımlı yüze olur mu? Ve seyrek ince telli saçlara demiş. Uzun ve geniş alımlı. Arkadaşlar perde kahkül,
Rahkül, perçem, geniş alınlı insanları güzel oluyor. Hiçbir problem yok. Gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Seyrek ve ince telli saçlarda dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ee, Saçın ayrımları çok önemli. Nedir mesela? Ee, Her yüzde ölçü aldığımız yerler var. İşte iki kaşın bitim noktasından bir piramit ayırmak. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de e, saçın yapısı çok önemli. Bazı ince telli saçlar çok karışıyor. Böyle tüleriyor. O yüzden e, o saçlara bir bakmak lazım. Yani her saçta olacak diye bir şey yok. Ama genellikle ince telli saçlarda da perçem, kahkül kesiyoruz. Buradaki saç kesimi perde kahkül arkadaşlar. Perde kahkül zaten doğası gereği yüzü kaplayan bir stil olduğu için genellikle ince telli saçlara da yapılıyor ve yüzü alnı geniş olan insanlar için de tercih ediliyor. Yaptırabilirsiniz, güzel olur. Ama uzunluğuna dikkat edin. Çok kısayla başlamayın. Çünkü bu stillerde biliyorsunuz kısa oldu mu beklemeniz gerekiyor. Yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor. Bir sonraki yoruma bakıyorum. Bir gülücük gelmiş. Teşekkür ederim. Evet, yine bir perçemle ilgili seyrek saça olur mu diye bir yorum gelmiş. Arkadaş, saçın seyrekliği çok önemli. Yani şimdi bu videodaki çok genç bir arkadaş, yani çocuk bir model. Onun saçları bayağı gürdü zaten. Onu da yaptık ama şimdi bazı çocukların saçlarında şu alında tüylenme oluyor falan. Onda nasıl olur? Ona bir bakmak lazım. Yani her seyrek saça olur mu onu bilemiyorum. Şimdi çocuk olduğu için modeldeki şu an ikileme düştüm. Ama genellikle seyrek saçlarda da perçem çalışmaları yapılıyor arkadaşlar. Ve işte orada dikkat etmeniz gereken yüzün altın oranı. Yani o perçemin keserken nereden başlaması gerekiyor. Yani küçük bir perçem yaparsanız güzel görünmeyebilir. İşte kaşın bitim noktasından çapraz tutamlara ayırıp yüzde tam oturtmak gerekiyor. Seyrek saçta da yapılabilir. Bir başka yorum var. Hemen ona da bakayım. Saniye geçeceğim. Evet. Merhaba Vedat Bey. Boyayı siz mi yaptınız? Bu saç hangi renk? Saçlarımı ombre, uzun işlem, uzun zaman işlem yapılmadı. Yaklaşık 10 ay kadar sarılarda hoş gözükmüyor. Size gelene kadar Berlin'de kuaföre gitmek istemiyorum. Bu rengi öğrenebilir miyim? Evet, bu renk e, çikolata bej arkadaşlar. Bej ve çikolatanın yansıması. Evet, 2 ay olmuş. Umarım gelirsiniz. Geldiğinizde güzel bir çalışma yaparız. Ama rengin ismi çikolata ve bej. Işıltı tekniğiyle yapılıyor. Balyajla yapılmış bir çalışma. Bir sonraki yoruma bakıyorum. Evet. Yeni boyandığında havuza girsek akar mı? Bu tarz renkler zaten çok çabuk akıyor arkadaşlar. Bakır bir saçtı bu. 877 ile boyandı. Yani akar ama hani hemen sarıya dönmez sonuçta. Zaten 3 haftada bir boyanıyor. Aksa bile tekrardan boyanabilir. Havuza girebilirsiniz. Çok sorun olmaz bakır renklerde. Bunu ben de düşünüyorum ama havuzu boyayıp boyamaması umurumda değil. Saç boyam kafamda akmasın yeter diye bir yorum gelmiş. Yoruma ekliyorum. Evet arkadaşlar, yani bakır renkler akıyor ama çok fazla öyle havuzu boyayacak derecede bir şey olmuyor açıkçası. Evet, bir başka yorum da şurada. Saçım yarıya kadar kendi rengimde diyorum. Kullanıyorum. Saçım yarıya kadar kendi rengimdi. Koyu kahve, boya yoktu. Tüm saçı önce Oriel açtık, daha sonra boyadık. Ancak alt yarısında koyu kahve boya vardı. Açıcı dibim kadar çok açmadı oraları. Üstüne tüm saça 877 palet vurduk. Paletle vurduk.
Üstler tam tuttu, altlar koyu kaldı. İki farklı saç gibi durdu. Şimdi koyu tarçın, üst taraf açık tarçın durdu. Bu renk eşitsizliği nasıl düzelir? Ne yapmalıyız? Yardımcı olur musunuz demiş. Tabii ki. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bu tarz saçlarda boya varsa, koyu boya, saçı açtınız. Nedir mesela? Dibi açıldı, ucu koyu kaldı. Saçı duruladıktan sonra o uç kısmını tekrardan açmanız gerekiyordu. Ama siz şimdi zaten artık saçı boyamışsınız. Bu eşitsizliği düzeltmek için ya ucundaki koyu olan renkle devam etmeniz gerekiyor. Yani koyu tarçın olduysa dibini koyu tarçınla boyamanız gerekiyor. Eğer tekrar açmak istemiyorsanız. Ama diyelim ki ucunu tekrar açmayı göze alıyorsunuz. O zaman şöyle düşük bir açıcı hazırlamak gerekiyor 10 bölümle. İşte koyu olan yerleri saç ıslakken koyu olan yerleri tekrardan açmak. Açacaksınız bir 10-15 dakika daha. Sonra saçı komple boyayacaksınız. Tekrardan işte 877 ile boyayacaksınız. Orayı da aynı şekilde 877 ile boyarsanız renk dengelenir. Ama bu biraz karmaşık, işte biz bu işin içinden çıkamayız diyorsanız, tekrardan açıcı sürmek istemiyorsanız şöyle bir yöntem daha var. Diyelim ki 877 ile boyandı. Uçlar 877 ama işte dibi 977 kaldı. Ya da ucu 777 gibi ama dibi de 877. O zaman şöyle yapacaksınız. Dip kısmını 7.77 ve 8.77 yarı yarıya sadece o dipte açık kalan kısma süreceksiniz önce. Bir 10-15 dakika bekleyeceksiniz. Daha sonrasında da uçlara 8.77 süreceksiniz. O koyu olan yer vardı ya, oraya açığı süreceksiniz. Yani ne yapıyorsunuz? Dibini koyulaştırıp ucuna açık yansıma rengi veriyorsunuz. Bunu bu şekilde boyuyorsunuz ve 3 hafta sonra dibi çıktığında bu sefer yine aynı şekilde 8.77 ve 7.77 diplere sürüyorsunuz. Geçişlerinizi yapıyorsunuz. Uçlara 8.77 sürüyorsunuz. Ne oluyor? O bir ay içerisinde uçlar yavaş yavaş açılmış oluyor. Ve siz o renk dengelenmesini ayarlamış oluyorsunuz. Dibi ve ucu birbirini yakaladığında bu sefer siz kontrollü bir şekilde her dip boyada 7.77'nin dozunu arttıracaksınız. Diyelim ki 30 gram 8.77, 30 gram 7.77 yapmıştınız. O zaman 15 gram 7.77, 45 gram 8.77 yaparak bu işi kontrollü bir şekilde 8.77'ye tekrardan getirebilirsiniz. Muhtemelen 2-3 ayda bu renk dengelenir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük yayınımız bu kadar. Bir sonraki yayında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınız için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.